Polis dikkat et diyor. Silah attılar orada ama ne oldu bilmiyorum. Vallahi bunları çekmek çok tehlikeli de sizin için çekeceğim artık. Yok yani çekmemek olmaz. Çok kızdılar ama iyi dayak yemedim anasını satayım. Abi bunlar birbirine girecek. Bunlar en az 5 saat 10 saat bırakmazlar ya. Anam askerlere bak. Görüyorsunuz mu? No se sabe, no interpreta. ¿Qué pasó? Narcos. Herkes de bana bakıyor. Kim bu deli diyorlar. Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Tulum'dan yani Meksika'nın en güneyinden Belize sınırına gideceğiz. Bakalar'a. Arkamdaki minnak motosikletle yaklaşık 300 kilometre yani bir iki yere gireceğim. 300 kilometre yol yapacağız ama Bakalar dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Görüyorsunuz, burada görüyorsunuz. Konuşmama hiç gerek yok. Burada müthiş bir ticari zeka. Abim şey yapıyor. Ay canım nasıl tutunuyor şey yapıyorlar. 3 kişi motora biniyorlar. Evet. Yolun kenarına öyle bir kız fotoğraf koymuş. Su satıyor. Ve burada Dream Keeper mı deniyordu ya? Rüya tutucu gibi bir şeydi bunun ismi de. Dream Catcher. Ha evet Dream Catcher ya. Keeper ne ya? Dream Catcher. Bu Maya şeyiyle çok alakalı. Kültürüyle. Çocuklar saçını boyamış çocuğun. Hola amigo, ¿cuánto cuesta Coco? 30. 30. Uno. Frío? Frío? Normal. Normal? Okey, está bien. 30. Fena değil. Yani pahalı ama şey değil. Evet. İnanılmaz şeyler göstereceğim bugün size arkadaşlar. Gerçekten bu bölümün tamamını izleyin. Sí. No tengo popote. Normal así, porfa, se me acabaron. Ha, no tienes? Se me acabaron, se me acabó. Pero tengo. Ah, sí, está bien, está bien. Está bien. Pipet yok diyor. Ulan bu kadar satıyorsun. Şu kızı koyacak fotoğraf koyacak kadar düşünmüşsün. Pipet yok adamda ya. Allah'ım ya Resulallah ya. Gerçekten tam bir Meksika klasiği ya. Ay 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 ay. Así, de aquí. Amca böyle tutacaksın işte ya. Ah, ya. Sí. Ya. Aquí, ¿verdad? Aquí, aquí. Yararlı bir şey bu. Dünyanın en yararlı yağlarından bir tanesi arkadaşlar. Şimdi evde yerim ben onu. Otelde şimdi gidiyorum ya. Bak o eti acayip yararlı bu. Kokonat suyu içebiliyorsanız taze iç yani nasıl içeceksiniz bilmiyorum ama çok dünyanın en yararlı şeylerinden bir tanesi. Cilde falan. Ah, no tienes bolsa, no? Sí, sí. Sí, okay. Para comer en Oh, ya, ya, ya. mi hotel. No Ah, aquí. ya, ya, ya. Şimdi yemeyeyim ya. İçtim onu zaten içim bayıldı. En sevdiğim yerlerden bir tanesi. Belki 10 kere gitmişimdir. Bakalar. Başlıyoruz. Bakalar gezimize. Muchísimas gracias. Ya, 30, ¿sí? Sí. Está bien. Gracias. Ándale, sí. $1,5 civarında para verdim. Evet. 300 kilometre yolumuz başlıyor. Yarım tavuk. Bir tavuk $10 arkadaşlar. Nasıl? Pahalı mı ucuz mu? Türkiye'de ben hiç unuttum fiyatları ya.
Bakın şimdi hemen motorla geçerken yolun kenarında inanılmaz bir şey gördüm. Tipe bak. Ah, çok sıcak. Bakın ne kadar çok sivrisinek. Hayır, sivrisinek diyorum. Sinek, küçük sinek çarpıyor. Burası bir yol kenarı köyü arkadaşlar. Turistik bir yer değil. Şimdi size çok acayip bir şey göstereceğim. Gözlerinize inanamayacaksınız. Meksika'da tarihin nasıl inanılmaz boyutlarda olduğunu birazdan göreceksiniz. Bakın basit. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Basit bir köy evi. Evet. Ama evet. Bir Maya tapınağı, piramidi. Herkes de bana bakıyor. Kim bu deli diyorlar. Abi bu o kadar güzel ki. Gerçekten Meksika. Hala Meksika'nın, Belize'nin, Guatemala'nın ormanlarında bu şekilde belki yüzlerce, belki binlerce yapı var, tapınak var. Ne kadar özenle yapılmış. Küçücük bir köy olmasına rağmen. Giriş var mı bakacağım ama adamın evin içinde Maya tapınağı var ya. Keşke satsa da alsak. Çok da köpek var buralarda var ya. Hindistan cevizi. Yani bir de öyle küçük bir şey değil. O kadar güzel ki. Anahtarı da motorun üzerinde bıraktım ha. Tam. Giriş yok. Kimse de yok. Buradan göreceğiz. Allah Allah. Ne acayip ya. Ne acayip. Mayalar kendi kendilerini feshediyorlar uygarlıklarını. Mayaların uygarlıklarını feshetmelerinin sebebi buralarda nehir çok fazla yok arkadaşlar. Çok az var. Senoteler var. Böyle göl gibi, kuyu gibi tatlı su depoları diyelim. Oradan su içiyorlar ama bunlar öldürdük, işte kurban ettikleri insanları. İnsan çok kurban etmiyor Mayalar. Daha çok Aztekler ediyor ama Mayalarda da var. Hayvanları vesaire tanrıları, senoteler kutsal olduğu için senotelere atıyorlar. Sonra o senoteler bozulmaya başlıyor yani bu hayvan leşlerinden. Tabii tek sebebi bu değil. Yanlış tarım politikaları, aşırı tarım yapmak, işte tarlaların veriminin azalması bu büyük şehirleri artık besleyemiyor ve diyorlar ki yani yavaş yavaş Maya krallıkları, birçok krallık var işte Tikal, Palenque, Yaxchilan, Chichén Itzá, Uxmal, Koba vesaire vesaire. Bunlar yavaş yavaş artık beslemedikleri için kendilerini, halklarını köylere dağılıyorlar. Bunlar hala Maya halkı. Yani Maya uygarlığı yok olmuyor. Mayaların şehirleri yok oluyor. Bugün hala Maya halkı burada. Bakın piramitte böyle kalmış. Kimin için yaptılar acaba? Hangi köyün? Çok enteresan. Ha işte bak bunlar Mayalar. Çok da sevimlidir. Yani öyle agresif insanlar değil. Bazıları Chiapas bölgesindekiler agresif bu arada. Bak mesela burada selfie çektiririm kendime. Niye? Çünkü bu piramit özel. Bir daha nereden bulacağım? İşte bu köylerde o dönem Maya krallıklarından kalan köyler. İsterseniz küçük bir turda atalım köyde. Tabii Mayalar Hristiyanlaşıyorlar. İspanyollar zorla. Çok inatçı bir millet Mayalar. İspanyollar zorla Hristiyanlaştırıyor ama ya bu gibi köylerde özellikle Chiapas bölgesinde, burası Chiapas değil, Quintana Roo bölgesi, kendi dinlerini devam ettiriyorlar ama hibrit yani. Hem Hristiyanlık hem de Maya dinlerinin karışımı bir din oluşuyor. Burada da hala öyle arkadaşlar. Yani Maya köyleri Katolik ama muhtemelen yani atıyorum %70, %80
inanışları, batıl inançları hala Maya dinlerinden kalma inanışlar. Burada işte bu köylerde şamanlar oluyor. Hola, ¿qué tal? Vesaire vesaire. Sana da beni görünce şaşırıyor, bakıyorlar, bu ne diyorlar. Meksika'da arkadaşlar böyle her köye dalmayın. Özellikle kuzey bölgelerinde. Çünkü ay ne güzelmiş burası, bak yol yapmışlar. Çünkü o köyler sadece köy olmayabilir ve sizi turist görmeye alışık olmadıkları için farklı karşılayabilirler. O sebeple ya benim gibi dalmayın böyle köylere. Maya köylerinde olur ama hepsinde de değil. Chiapas bölgesinde de olmaz. Evet, yola çıkayım ben en iyisi. Evet, devam ediyoruz Bakalar'a doğru. Bak. Arabalara bak. Ah. Ha, berber 80 peso. Hindistan cevizleri. Kuşların güzelliğine bakın. Mayalarda, Azteklerde para olarak kuş tüyü kullanılıyor. Ve kakao, işte çikolata biz bilmiyoruz o dönem. Kakao buradan, Meksika'dan çıkıyor. İşte çikolatl yapılıyor kakaodan. Kakao taneleri ve kuş tüyleri para olarak kullanılıyor. İspanyollar geldiklerinde altını çok sevdiklerine anlam veremiyorlar. Ve İspanyollar şey diyor Azteklere. Bizim diyor bir kalp hastalığımız var diyor işte. Bunun tek çözümü diyor altındır diyor. Altın diyor. O şekilde anlatıyorlar yani Azteklere. Yoksa yani bizim olayımız tüy ve kakao tanesi diyor. Hola. Herkes selam. Askerlere bakın. Anam neler oluyor. Neyse ben kapatıyorum arkadaşlar. Burada bir anam askerleri görüyor musunuz? Ha bizi öldürecekler. Ne oluyor? Ha, şeyi durdurmuşlar. Beyzbol sopasıyla çıktı adam. Nasıl lan? Gördünüz mü beyzbol sopası? Tek elle sürüyorum var ya. Bir şeyler oluyor burada ya. Bütün tırları durdurmuşlar. Tır şoförü beyzbol sopasıyla çıktı. Beyzemlere bak. Meksika'nın milli içeceği. Coca-Cola. Hola. Arkadaşlar, şimdi bir kadınla konuştum. Tek elle gidiyorum ama çok büyük bir problem var. Kasabada ayaklanma mı olmuş, öyle bir şey mi olmuş? Sakın gitme dediler ama. Abi çok fazla asker var. Neler oluyor ya? Nasıl kaşınıyorum ama. Kaşın. Arkadaşlar bakın, böyle şeyler yapmayın. Hele Meksika'da. Anam askerlere bak. Görüyorsunuz mu? Şimdi şuradan geçmek için kapatıyorum ben. Çünkü çok tehlikeli geçmem için. Karıştı ortalık. İnsan oraya kavga ediyorlar ama çok da geçmek istemiyorum. Yüzü maskeli şu tarafta.
Yolu kapatmışlar. Ben buna bakın ağaçlarla yolu kapatmışlar. Geçiş yok. Ha orada dövüşüyorlar. ¿Qué pasó, amigo? Şimdi ben çekiyorum diye bana da dalmasınlar. Bir yazılar var ama okuyamıyorum. Innocente diyor. Burası Zapatista bölgesi de değil ama dediğim gibi Maya yerleri çok şeyler. Demin silah attılar orada ama ne oldu bilmiyorum. ¿Puedo ver? Sí, gracias. Sí, está bien. Polis dikkat et diyor. İşte. Evet, böyle yolu kapatmışlar. Burada da böyle hamırlar mı nedir? Hep böyle otomatik tüfekli adamlar var. Ben şimdi burada asıl tehlikeli, asıl arka yol galiba. Çünkü ben böyle ne yazık ki GoPro'yu monte etmedim. Böyle çaktırmadan çekebilir miyim? Bakalım. Aa, burayı da kapatmışlar. ¿Cómo puedo pasar? Ha, bu geçirmiyorlar arkadaşlar. Ah, nasıl sevindim ama, nasıl sevindim ama. Geçirmiyorlar, yok yani. Hiçbir şekilde yoldan geçirmiyorlar. Böyle. Kamerayı da gördüler. Böyle her yer asker, her yer direnişçi kaynıyor. Yani ups. Vallahi bunları çekmek çok tehlikeli de sizin için çekeceğim artık. Yok yani çekmemek olmaz. Çok kızdılar ama iyi dayak yemedim anasını satayım. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar asker var. Abi ben şuradan şöyle geçmeye çalışacağım. Oh. Abi bunlar birbirine girecek. Bunlar en az 5 saat, 10 saat bırakmazlar ya. Posible? Sí, es posible pasar? Baksanıza. Abi ağacı niye yıktınız ya? Kauçuk ağacını yıkmışlar ya. Abi böyle devrimcilik mi olur ya? Ağacı niye yıkıyorsunuz ya? Allah Allah. Bak nasıl üzüldüm ya. Bak o ağaç belki 50 senedir. Allah. Kaçıyor, hepsi kaçıyor. Arkadaşlar Meksika'da insanlara tersleşmeyeceksiniz. Hiç acımazlar yani. Helal olsun. Açtı yolu abim bana. İşte böyle. Helal olsun sana. Tabi buradan acaba gidiliyor mu onu bilmiyorum ben. Helal olsun sana Pascal Numa. Bagajı atıyor. Abi ya çok acayip. Lan ne oluyor ha? Oo, caney 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 işte meydaney. Ulan ağacı niye? Ağacı ulan başka taş koyun. Niye yani bak çok sinirlendim ya. Gerek var mı abi ya? Kaç senelik ağaca? O kauçuk ağacı. Hola chicas.
¿Qué tal? Bien. Heh, şimdi nasıl gideceğim bakalım. Chacoben. İnternette çekmiyor ki buralarda. Burada Maya treni yapılıyor arkadaşlar. Ee, Yapıldı hatta. Maya şehirlerini gezebileceksiniz. Ama daha böyle yeni yani. Yapılmış. Duydum gidenleri ama ben motorla tercih ediyorum. Dur bakalım. Kapatıyorum. Yolu bulmam lazım. O tren yolu içinde bu yolları yapmışlar. Neyse yol benim zaten. Kimse geçemediği için. Ama şuradan mı gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? Es abierto. No sé. Açık mı bilmiyorum diyor. Sí, sí. Okay, gracias. Gracias. Şu Chacoben kasabasına gidersek Chacoben'den galiba bir şekilde yolumuzu bulacağız. Hadi bakalım. Abi görüyorsunuz değil mi olayı ya? İnanılır gibi değil gerçekten. Ah yani bir Chacoben'e giderken Jaguar'ın saldırmadığı kalmıştı. Bir de o eksik kaldı hayatımda. Bu arada yukarıdan az önce inanılmaz bir orman var ya. İnanılır gibi değil gerçekten. Uçsuz bucaksız. Neyse. Kaderimizde Chacoben mi, Jacoben mi? Oraya gitmek varmış. En kötü geri dönerim. Hola. Ulan dünyanın öbür ucunda. Ay. Bakkalara giderken başımıza gelenlere bak ya. Ulan ne çok insan yaşıyormuş. Korkma yavrum, korkma. Ha bu Bakalar takımı. Bakal. Vamos, vamos, no pasa nada, tranquilo. Allá afuera, vamos, vamos. Hay. Vamos. Hey. Ben gidiyorum, ben de oynayacağım ama. Bacalar. ¿Estás de bacalar? Sí. Ah, muy bueno. Nicoli, tú vas. Biralarını içiyorlar. Kadın erkek. Ne güzel bak. Başka şehirden geliyor bunlar. Bayağı bölgesellik gibi. Oo! Aa, tuttu. Fácil. ¿Así? Pero es cerrado es. Sí, está cerrado. Mira, sí. Acá. ¿Ya le mostraron dónde yo? Sí, de parque. ¿Por qué está cerrado? ¿Qué No significa? se sabe, no sé por qué está cerrado ya. ¿Qué pasó? Narcos. Ah, narcos. Narcos. So, ¿ellos son narcos? Narcotráfico. Narcotraficantes. So, pueblo hacen narco. Sí. ¿Qué hacen? Coca. De Acá, cerquita de Mahahual, viene Belice o Guatemala? Colombia. Ah, Colombia. Uy. Sí. De Ah, Cala a Mahahual. yo pienso ellos son comunistas, no narcotraficantes. Gracias. No sabía
México tiene béisbol. Sí, y muy Sí. bueno. Sí, sí. Un béisbol muy bueno. Soy de Turquía. Desde el año pasado. No vayas de Turquía. No, güey. Viajó a Turquía. Estuve el año pasado, Ah, sí. en octubre. Sábalo, habla de Sí, turco. octubre. Habla de- Fui a Capadocia, Ah, donde muy están. bueno. Muy bonito. ¿Eres de aquí? Soy de mexicano quintanarroense, Bacalar. Ah, ¿Dónde pasaste a la laguna? Ah, sí, 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 estuve. Ahí ya soy. Sí, ah. Gracias. Ajá, está bueno. ¿Cómo te llamas? Fatih. ¿Su nombre? Ernesto. Ernesto. La culebra. Ah, ¿cómo? Apodo, culebra. Ah, culebra. Mucho gusto. Igualmente. Sí, gracias. Dale, Muchas dale. gracias. Hepimizin kaderinde burayı görmek varmış. Arkadaşlar ben onları soldu zannettim. Adamın dediğine göre uyuşturucu kaçakçılarıymış. Ve ben arkaya gidip onları çekmeye çalıştım. Muhteşem bir gerizekalılık örneği olarak. Kamerayla adamlar şey yaptı. Arkadaş dünyada bak dünyada herkesle bulaşır ama Meksikalı kartelle bulaşmayın. Orada benim kafama sıkmamaları büyük mucize. Şimdi yolumuz epeyce uzadı. Umarım benzinim yetecek. Bunlar da köyün şeyleri, abileri. Arkaya daldık ya. Abi o kadar asker, o kadar polis, o kadar ulusal koruma tabii. Ben... Ah. Aman. Allah'ım. Kolombiya'dan getiriyorlar. Buradan Amerika baskı yapınca tabii buralara da aşırı baskı. Burası sınır arkadaşlar. Aman Allah'ım. Ben de zannediyorum ki hani solcular eylem yapıyor yani. Bakın şimdi ana yola çıktım. Gerçekten aşırı zor. Yani arkadaşlar anlatmak mümkün değil. Yani ne köylerden geçtim. Zaten inanılmaz yandım. Arkamdan bak, ana yoldayım belki 30-40 dakikadır bir tane araç geçmedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Yüzlerce, binlerce araçlık konvoy oluştu demek. Ellerimi görüyor musunuz nasıl yandı? Karşıdan geliyorlar ama onlar da konvoya katılıyorlar doğal olarak. Ben dağ köylerini dolaştım. Hemen Türk aklı. Biz kısa yolu buluruz abi. Sıvıştım. Allah'ım ya. Size bir de nasıl şey yapıyordum? Akıl veriyordum. Kuzeye giderseniz işte köylere dalmayın falan diyordum. Ulan burası da Guatemala, Belize sınırı. Ama ben işte onları şey zannettim. Zapatistalarla benzer solcu örgüt zannettim. Onların çok klasiktir böyle yolu kapatmaları. Ben burada 12-13 sene önce buradayken buradan Chiapas'a yani o Zapatistaların ülkesine gidecekken dolaşmak zorunda kalmıştık yani. 5 saatlik yol 11-12 saate çıkmıştı. Ben öyle düşündüm çünkü orada da yol kesiyorlardı ama değilmiş. Sesimi duyuyor musunuz bilmiyorum ama bunun sebepleri şu arkadaşlar. Trump gerçekten Meksika'ya kartellerle savaşması için inanılmaz baskı yapıyor. Yani Meksika'ya gireceğim dedi ya orduyla. Zaten ben yolda Sheinbaum muydu? Buranın başkanı, Meksika'nın başkanını protesto eden büyük yazılar vardı. Ben genel protesto zannettim yani. Tabii Kolombiya'dan gelen uyuşturucu buradan geçiyor doğal olarak. Burası en güney. İyi bari tek başıma gidiyorum böyle. Arabalar sıkıştırmıyor beni. O güzel. Bir de yol muhteşem ya. Microsoft ekranı gibi, bilgisayar ekran kapağı gibi. Arkadaşlar vallahi zorlu motor yolculuğu geçti.
Kaç saat sürdü ya? Yaklaşık 300 kilometreye yakın kilometre yaptım. Gelir gelmez eski kaldığım bir hostel var, orada kaldım. Düşünün, sahilde 5 yıldızlı konforundasınız. 20 dolara ama klimalı bu arada. Fan da var. Böyle bir yerde kalıyorsunuz. Kalanlar genç insanlar. Yaşlı bir teyze geldi sabah. Bu benim kaskım. Böyle bıraktım artık yani. Yer bulamadım. Klima var dediğim gibi. Temiz ama tabii hapishane gibi duruyor. Eğlence hapishanesi diyelim. 20 dolar civarında ve hemen kendimi attım arkadaşlar. Bir katamaran gezisine. Şimdi hostelde kaldığımız insanlarla bu katamaranda bu lagunayı gezeceğiz. Burası Bakalar Gölü. Ama burası sadece bir göl değil, çok özel. Karayip korsanlarının mekanı. We can have 4 in the front and 4 in the back. And please sit in the hard part. Better. Okay, yeah. Actually, it's much better the view from here. So, wait here. Here. Oops, sorry. Evet, en öne kaptım Türk olarak. Oh. Güneş de var. Muhteşem. Sizi çok sevdiğim Bakalar'ı gezdireceğim. Çok özel bir yer arkadaşlar burası. Gerçekten fırsatı olan, bu kadar yolu tepebilirim diyen, uzak sonuçta, buraya kesinlikle gelsin. Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na, bu kısımlarına, Karayip kıyılarına gelsin. Muhteşem. Korsan bayrağı var, görüyorsunuz değil mi? Karayip korsanları var ya, hani film. İşte o gerçeği buralarda geçiyor yani. Özellikle bu bölge çok korumasız olduğu için şimdi oraları da gezeceğiz. Anlatacağım size tek tek. Karayip korsanları buraya çok dadanmış. Rahat bırakmamışlar rahat. Böyle deniz kıyısında, thank you, bir otelde kalmak istesem 100 küsur dolar ödeyeceğim, en kötü 200 dolar. Gece de güzel eğlenceler oluyor hostellerde. Hadi bakalım, başlıyoruz yolculuğa. How to swimming? ¿Todos saben nadar? Sí, perfecto. So, yeah. Vamos a subir, ¿verdad? Katamaran. Okay. Bueno, also you have 2 drinks per person. Water, beer or Coke. Tienen 2 bebidas por persona, cerveza, agua o Coca-Cola. When you want... Y después hay una línea ahí azul, no sé si la ven. Ya es 72 metros de profundidad. After this line, 72. Bakın şimdi siyah senoteye giriyoruz. Bak, Yeah, now we go for that. bakın. Burası 1,5 metre. Siyah senote deniyor buraya. Cenote. 72 metre. This cenote, Bir anda bakın. este Görüyor cenote musunuz? is one of the more oldest cenotes. De noche y de día soñé de mi luna que no se rendía y que a mi gato le decía, soñé otro mundo tan lejos y tan cerca, soñé. Aslında burası teknik olarak klasik bir kapalı göl değil. Aslında burası bir lagün. Yeraltı kaynakları ve kanallar aracılığıyla Karayip su sistemine bağlı bir lagün ekosistemi. Yani çok özel. Yani yeraltı kaynakları ve kanallar Karayip su sistemine
bağlanıyor. $40 bu katamaranla 3 saat gezi. $40 ve 2 bira veriyorlar. Kaliteli güzel bira yani. Ve servis var. Gayet iyi, ucuz sayılır bence yani. Çünkü katamaran daha ucuzları da var ama bu müthiş. Müthiş ya. O kadar komik bir şey oldu ki. Şimdi yani gölün içindeyiz ama yürüyoruz. Burası çok sığ bir kısmı. Zaten buranın özelliği sığ olması. I'm in the water. Come over. And he's like out in the house. What the Alman kız var yanımızda. O kız şey diyor. Kanadalı çocuk şey dedi. Oh my Aa dedi orası çok derinmiş dedi. Kız hayır dedi burası derin değil ben kısayım. God. Çok güzel. Evet. Şimdi yürüyoruz. Bakın. Bir Hollandalı, bir Kanadalı, bir de Alman arkadaş bizim hostelden. Ne? Demir atmış. Demir attım yalnızlığa. Bir hasret gemisinde. Şimdi hayallerim. Şimdi neredeyiz? Burada bir bina var arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Don't come here, you might drown. You might drown here. Stood. Bu tarafa gelme dedim, boğulursun. Evet, bu bir bina. Gemi şeklinde ama. Gelin bakalım. Burası Korsan Kanalı deniyor buraya. Sebebini anlatacağım size. Neden Korsan Kanalı dendiğini. Abi çok güzel ya. Zamanında bu binayı turistik amaçla yaptılar herhalde. İyice derinleşti. Eğer bu tarafa gidersem mikrofonu bozacağım. Yok. Daha gidemem. Burada mikrofonuma artık çarpıyor. Su. Bunlar arkadaşlar mangrove ağaçları. Filipinler'de vesaire de var bu ağaçlar. Bu ağaçların özelliği tuzlu suda da büyümeleri, okyanus suyuyla da büyümeleri. Yani öyle bir sistemi var ki bu ağaçların. Kuşun güzelliğine bakın, minik kuşları gördünüz mü? Kaçma. Burası kuş cenneti aynı zamanda ya gerçekten. Meksika'da inanılmaz kuşlar var. Şimdi benim arkadaşlar da beni takip ediyorlar. Ne amaçla gittiğimi bilmiyorlar. Ben size korsan hikayesini yani Karayip korsanlarını anlatmak istiyorum. 17-18. yüzyıllarda arkadaşlar Karayip korsanları bakalara doğrudan açık denizden büyük gemilerle giremiyorlar. Şimdi çünkü İspanyollar koruyor bakaları. Ticaretin merkezlerinden bir tanesi. Lagun sığ bölgelerle dolu. Tamam mı? Bunun yerine korsanlar açık denizden girmek yerine laguna bağlanan
Doğal dar su kanallarını kullanarak küçük teknelerle gizlice giriyorlar. Bu tarz küçücük tekneler, büyük tekneler girmediği için şu ileride gördüğünüz kanaldan gizlice dalıyorlar arkadaşlar. Şu anda içinde olduğum kanaldan gizlice dalıyorlar. Bunun en çok bilineni Korsan kanalı. Yani şu anda içinde olduğumuz. Geceleri fark edilmeden lagüne giriyorlar. Baskınlar yapıyorlar Bakalar şehrine. Bunun ismi de Korsan kanalı. Yani Karayip korsanlarının Bakalara girdiği kanal. İspanyollar ne yapıyorlar? Bu kanal işinden artık çok para kaybetmeye başlıyorlar korsanlar yüzünden. 1933 yılında Bakalara korsanları durdurmak için, yani buradan geldikleri zaman Bakaların orta yerine bir kale yapıyorlar. O küçücük bugün köy gibi olan yere kale yapıyorlar ve top saldırılarıyla küçük tekneleri engellemeye çalışıyorlar arkadaşlar. San Felipe Kalesi'ne bugün gideceğiz. Olmazsa yarın sizi götüreceğim ama şu anda San Felipe Kalesi'ne ışınlanmak için çok mükemmel bir timing. Evet, sizi San Felipe Kalesi'ne ışınlıyorum. Hop, bir anda geldim. Evet, size bahsettiğim korsan saldırılarına karşı İspanyolların yaptıkları kalede burası. Buradan toplarla, aşağısı deniz zaten, korsanları gördükleri zaman patır patır patlatıyorlarmış. Küçük, sevimli bir kale. Kaleler ne kadar önemli ya. Baksanıza. Küçük bir kale diyorum ama ne kadar güçlü. Paraya bakın. Ne paralar dönüyor tabii. Çok büyük arkadaşlar. Ben size genel Karayipleri gezdiğim zaman köre ticaretini de anlatacağım. Aldığım hostelde sadece şey yok. Bugün mesela şey vardı, ben diyetteyim tabii. İstediğin kadar yiyebildiğin taco 11-12 dolardı. Ama ne kadar yersen yani. Ben katılmadım. 11-12 dolara küçük porsiyon bir şeyler yedim başka yerde. Evet, böyle atraksiyonlar da var. Bakın, hostellerde genel olarak, parti hostellinde ise yaş sınırı yok. We're going to start in 1, 2, 3, 5, 6, 7, okay? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Continue. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Teyzeler ya Alman ya Danimarkalı. Ama Danimarkalı'ya daha çok benziyorlar. Now we're going to continue with another step. But how can I make my change? Helal olsun, bak kaç yaşında? En az 140 yaşında falan o kadınlar. First, look at me. And this, 1, 2, Şaka yapıyorum ama yani toplam 140. 1, 2, 3. Evet, Meksika'ya gelmişler, hava güzel, yemekler güzel, içki güzel. 5, 6, 7. Eğleniyorlar arkadaşlarla. 5, 6, 7. Bak, gençlerle takılıyorlar. Güzel ya, böyle olmalı. Ben insanların yaşlı olduğu için hayatın dışına atılmasını anlayamıyorum ya. Mesela bizim komşumuz Yunanistan'da bir bara gidiyorsunuz. 90 yaşında adam barda oturup insanlarla sohbet ediyor. Yani İngilizce bilmiyor, biz edemiyoruz ama genelde ya o yaşta. Bara gelmiş, kafede hep Brezilya'da, Yunanistan'da özellikle, Brezilya ve Yunanistan'da çok dikkatimi çekmişti. Yaşlılar çok hayatın içinde, bizde de öyle olmalı. Bizde eve giriyorlar ya da aile atıyor, tamam işte çıkmıyor hiç. Ha, Türkiye'de şu anda kimse çıkamıyor zaten de genel olarak yani, ekonomik durumdan dolayı. Evet, dersin sonunda gördüğünüz gibi herkes kuğular gibi dans ediyor. Herkes. Muhteşem. Bu tarz danslar Avrupalıların kanında yok ya. Benim de yok mesela yani. Ben de yapamıyorum. Kolombiyalılar, Meksikalılar falan, özellikle Kolombiyalılar akıyorlar ya, böyle bir nehir gibi. Soldaki kız da hocadan bu arada yani. Sağdaki kızı İsviçreli. Fena değil o. Biraz yani
İyi dans ediyor ama yine şey yani. Ruh yok. Hani hazine bonosu gibi dans ediyor. İsviçre hazine bonoları. Arkadaki teyzeler zaten muhteşemler ya. Baba. Ayakları şey yapıyor, eller unutuldu. Kollar. Sanki tarlada şey ekiyor ayağıyla böyle.